Arkadaşlar bakın, patın uzunluğu omuz birleşiminden sonra istediğim mesafeye ulaştı. Şimdi bu istediğim mesafeyi de neye göre ayarlıyorum? Onu da açıklayayım size. Bakın burası bizim birleştirdiğimiz omuz kenarları. Bu aradaki de kesmiş olduğumuz boyun bölgesi. Şimdi bu boyun boşluğunu arkadaşlar bakın santimetre olarak bir ölçün. Bakın benim 25 santimlik, bakın tam olarak 25 santimlik bir boyun boşluğum var burada. Şimdi dolayısıyla omuzları birleştirdikten sonra patları her iki taraftan 12,5 santim, 12,5 santim olmak üzere tabii toplamda 25 santim yapıyor bu durumda. Örmeye devam ettim. Bakın artık bu mesafe benim için yeterli. Yalnız arkadaşlar bakın pat için şöyle bir durumu da açıklamam gerekiyor size. Patı bakın şu şekilde enseye birleştireceğiz. Boyun bölümüne birleştireceğiz. Şimdi birleştirdiğimiz zaman bakın şu birleştirdiğimiz bölüm değil de diğer kenarın birleşim yapılan kenardan bir tık daha uzun olması gerekiyor. Hatırlarsanız hırkayı örerken 5-6 sırada bir patlara kısa satır yapmıştık. Kısa satır neydi? Sadece mesela şu sırayı ördük diyelim, patların başına geldik. Patı ördük, geldik gövdede durduk, gövdeyi örmedik. Geri döndük, patı tekrar ördük. Dolayısıyla patı bir gel git yapmak suretiyle 2 sıra daha fazla yapmış olduk. Şimdi aynısını burada da yapmamız gerekiyor. Ama bu defa uzun olması gereken kısım patın enseyle dikildiği kısım değil, diğer kısım. Dolayısıyla arkadaşlar yine aynı şekilde 4-5 sırada bir sadece birleşim yapacağınız yerin dışında kalan direkt yani saç bölgesine denk gelen 12 adet ilmeği örün, son 4 ilmeği örmeyin, geri dönün. Ardından tekrar örmenize devam edin. Bunu 3-4 sırada ya da 4-5 sırada bir ölçe gidin arkadaşlar. Yani bakın patınızı tuttuğunuz zaman burası şöyle hafif C şeklinde olması gerekiyor. Zaten birleştirdiğiniz zaman da anlarsınız. Bakın böyle birleştirdiğinizde şu kısmın daha uzun olması gerekiyor ki aksi halde bakın birleştirdiğinizde bu bölüm şu şekilde kalır. Ve bunu zorlayarak diktiğiniz zaman bu sefer yaka kısmınız yukarı doğru kasar. Dolayısıyla dediğim gibi birleştirme yapacağınız noktanın dışında kalan diğer taraftaki 12 ilmeği örün, son 4 ilmeği örmeyin, geri dönün, sonra normal örmenize devam edin. Bunu 3-4 sırada ya da 4-5 sırada duruma göre zaten arkadaşlar ölçtüğünüzde anlayabilirsiniz. Bakın şimdi dediğim gibi patlarım artık bu miktar benim için yeterli. Bakın iplerimi de kestim. Çünkü neden? Yeni bir sıra yaparak iğne yöntemiyle yeni bir sıra yaparak birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu yöntem size şayet zor gelirse, gerçi ben şimdi anlatacağım size ama şayet zor gelirse bakın direkt kesin. Nasıl yakayı kestik? Aynı şekilde patınızı kesin, bitirin. Ardından iğneyle iplikle dikin. Bunda da herhangi bir sakınca yok. Ben sadece size güncel olan ya da daha profesyonel olan yöntemleri göstermek istiyorum. Bu bakımdan iğneyle birleştireceğim. Şimdi bakın bunun için ne yapacağız? Bakın patımızı şu şekilde şöyle bir açık alana alayım ki rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın şöyle bir karşılıklı getirin. Bizim ilk ilmeğimiz bakın hatırlarsanız düz ilmek. Pardon, bu taraf düz, bu taraf ters ilmek. Şimdi bakın arkadaşlar. Arkadan gelen ipimi iğneme geçireceğim. Bunun için de arkadaşlar bırakmanız gereken miktar bakın şöyle 1, 2, 3 tur şöyle ipinizi geçirdiğiniz zaman bu miktar yeterli gelir. Ama bir miktar da fazla bırakmanızda tabii ki fayda var. Şimdi bakın hep 2 iple ördüğümüz için yani bir angora ip bir de simli iple birlikte ördüğümüz için yine 2 ipimizi
Şu şekilde bakın birlikte ipimizin içerisinde, pardon, iğnemizin içerisinden geçireceğiz. Şöyle arkadaşlar bir geçireyim. Şöyle şunun ucunu azıcık bir kesmem gerekiyor ki rahatlıkla geçsin. Evet, şunu da bir geçirdik mi işimiz artık kolay. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Ne dedik? Şöyle bir şişlerinizi düzgün gelecek şekilde bakın karşılıklı tutun. Benim öndeki ilk ilmeğim hangi ilmek arkadaşlar? Ters ilmek. Şimdi bunda yöntem şu. İlk ilmeğiniz, daha doğrusu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya da hiç kafanızı karıştırmayayım arkadaşlar. Bakın benim ilk ilmeğim ters. Dolayısıyla buna öncelikle düz şekilde gireceğim. Ters olan ilmeğim olduğu için düz şekilde giriyorum ama arkadaki ilmeğime ters olarak gireceğim. Arkadaki ilmeğime de şöyle şu ilmeği bir çevireyim arkadaşlar. Düz olarak gireyim. Öndeki ilmeğim ters olduğu için ona düz olarak girdim. Arkadaki ilmeğime de ters olarak girdim. Şöyle bir düzeltmem gerekiyor arkadaşlar. Müsaadenizle şöyle bir şunu hatta şurada bir düğümlemek istiyorum arkadaşlar. Öndeki ilmeğimde bir açılma yapmasın diye sonradan orayı bir düzeltirim. Şimdi bakın öndeki ilmeğime ters olduğu için düz olarak girdim. Arkadaki ilmeğime de ters olarak girdim. Şimdi bu birinci adımımızdı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bakın öndeki ilmeğim tersti. Bu defa ikinci kez girerken buna ters olarak giriyorum. Ters olarak giriyorum. Arkasındaki ilmeğe de her ne kadar düz olsa bile bakın ters olarak girdim. Öndeki ilmekte öndeki ilmeği çıkarırken ne şekilde girdiysek bir arkadakine de aynı şekilde giriyoruz. Şimdi buna ters olarak girdim. Arkadaki ilmeğe yine ters olarak ilk ilmeğine ters, sonrakine düz olarak giriyorum. Bakın arkadaki ilmeğe en son düz olarak girdim. Bakın düz olarak öndeki ilmeğime devam edeceğim. Öndeki ilmeğe düz olarak giriyorum. Arkadaki ilmeği de yine düz olarak giriyorum. Öndeki ipi bıraktım, arkadaki ipi hala şişimde tutuyorum. Bakın öndeki ilmeğe en son düz olarak girmiştim. Arkadakine de düz olarak ilk ilmeğe giriyorum. Ardından arkadakine ters olarak giriyorum. Şimdi en son ters olarak girmiştim. Arkadaki ilmeğe, öndeki iki taneyi de ters olarak giriyorum. Ve öndeki ipi bıraktım bu arada. İlmeği bıraktım. Bakın en son öndeki ilmeğime ters olarak girmiştim. Arkadakine önce ters girip ilk ilmeğe çıkarıyorum. Ardından sıradakine düz olarak girip çıkarmıyorum. Arkadaki ilmeğime en son düz olarak girmiştim. Bakın hemen öndekine düz olarak girip bir arkasındakine de düz olarak giriyorum. Ve öndekini çıkarıyorum, arkadakini çıkarmıyorum. Şimdi en son düz olarak girdik. Şöyle ipimi bir miktar çekeyim arkadaşlar. Evet. Böyle şurayı bir miktar
Bakın en son düz olarak girmiştik. Arkadakine yine düz olarak devam edip bir sonrakine ters olarak giriyorum. Ters olarak girdik en son. Öndeki ilk ilmeğe ters olarak girip çıkarıyorum. Ardından bir sonrakine yine ters olarak girip çıkarmıyorum. Bakın öndekine en son ters olarak girdik. Arkadakine ters olarak girip çıkarıyorum. Ardından bir sonrakine düz olarak giriyorum ve çıkarmıyorum. Bakın arkadakine en son düz olarak girdik. Öndeki ilk ilmeğe düz olarak girip çıkarıyorum. Bir sonrakine yine düz olarak girip çıkarmıyorum. Bir saniye arkadaşlar, şurada iğnem ipim iğnemden çıkmış. Bir dakika, yok, şöyle geçireyim. Diğer ipimi bir yeniden geçireceğim. Arkadaşlar bakın. Patı birleştirmeyi tamamladık. Her iki tarafını da ortada birleştirmiştik, hatırlarsanız. Dediğim gibi bu yöntem size zor gelirse sizler normal iğne iplik yardımıyla da dikebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz patı hırkamızın yaka bölümüne, ense bölümüne dikelim birlikte. Şimdi bakın bunun için ben öncelikle bakın patın orta noktasıyla boynun orta noktasını bakın şu şekilde önce bir iğne yardımıyla birbirine tutturdum. Ardından şu iki yandaki boşluklara da yine düzgün bir şekilde bir iğne taktım. Yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar, düzgün dikerim diyorsanız, ama yapmakta tabii ki fayda var. Şimdi bakın gizli dikiş tekniğiyle bu iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, şu şekilde söyleyeyim size. Patımızın şu yan tarafında bakın şu şekilde, şöyle göstereyim size, iç içe geçmiş zincirler var, başak desenleri var. Bakın şu başak desenlerinin bir öndekinin içinden girip ortasından girip bir sonrakinin ortasından çıkmak suretiyle iki parçayı birbirine dikeceğiz. Ancak öncelikle bir şöyle bir geriden başlamak istiyorum ki şöyle düğümüm arka tarafta kalsın diye. Bakın şu şekilde öncelikle bir düğümümü arka tarafta bırakmak adına bir adım geriden başlıyorum. Evet, bakın şimdi iğnemi şöyle şu kısma alayım. Şimdi burada da keza aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şuradaki, şöyle göstereyim size. Burada aslında daha net gösterebiliyorum kameradan. Buradaki iç içe geçmiş zincirler daha küçük göründüğü için çok net gösteremeyebilirim size. Bakın şurada yine iç içe geçmiş zincirler var. Bu zincirlerin bakın birinin içinden girip bir sonrakinin içinden çıkmak suretiyle dikeceğim. Bir sonraki adımda bakın çıkış yaptığım nokta burası. Çıkış yaptığım noktadan girip bu defa bir sonrakinden çıkacağım. Bakın hemen bir miktar birlikte yapalım. Bakın şu an ipim patın tarafında. Hemen şuradan bir giriş çıkış yapayım arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir dikmeye başlayalım. İpimi biraz uzun tuttum arkadaşlar. Ortada bir yerde ipim bitmesin diye. Bakın şu an yaka bölümündeyim. Pata yeniden geçiş yapacağım. Patın zinciri burada. Buradan girip bir sonrakinden çıkıyorum. Şimdi hırkanın gövde kısmına geçtim arkadaşlar. Yani bir pattan girdi çıktı yapacağız arkadaşlar. Bir hırkanın ense bölümünden giriş çıkış yapacağız. Bakın şuradan bir giriş çıkış yapalım. Şuradan. Yalnız bu iplerin çıkış yaptığınız yerin birbirine denk gelmesine lütfen dikkat edin. Bu şekilde dikmeye devam edeceğiz. Bakın şöyle de hizalarsanız
en azından kaydırmış olmazsınız. Yamuk durmaz hırkanız. En son nereden çıkış yapmışız? Bakalım, buradan çıkış yapmışız. Aynı yerden girip bakın bir sonrakinden çıkıyorum. Şimdi yaka bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Bakın ipimin bittiği nokta, geldiği nokta burası. Hemen bu hizadan giriş yapıp bir sonrakinden çıkış yapıyorum. Tekrar pata dönüyorum. Bakın patımın en son ipin çıkış yaptığı yer bakın. Şuradaki başak deseni. Bunun yeniden içinden girip bu defa bir ilerisinden çıkıyorum. Hırkaya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Bakın hırkada ipimin hizası burada. Bakın tam hizasının olduğu yerden giriş çıkış yapıyorum. Şimdi pattaki ilmekler, şu başak desenleri yakadakinden daha büyük. Dolayısıyla arkadaşlar mutlaka hizalayarak gidin. Mutlaka hizalayın arkadaşlar. Bakın şu an ipimin çıktığı yer neresi? Burası. Bu zaten diğer patımın aynen çıkış yaptığım, daha önce çıkış yaptığım yerdeki zincire denk geliyor. Aynı yere tekrar girip bakıp bu defa bir ileriden çıkıyorum. Hırkamda yaka bölümünde arkadaşlar aynı yere tekrar giriş çıkış yapamayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi buradaki zincirler daha küçük. Patlara çıkış yaptığınız yere bir sonrakinde tekrar giriş yapıyorsunuz zincirin içerisine. Ama hırkanın yaka bölümünde, ense bölümünde bu mümkün değil. Çünkü buradaki zincirlerimiz, iç içe geçmiş zincirlerimiz pattakilerden daha küçük. Dolayısıyla bakın uygun gelen bir yere girdim. Tekrar pata döndüm. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Bakın ipimin geldiği zincir deseni bakın. Zincir şekli. Bu başak deseni. Bakın buradan gireceğim ve bir ileriki başak deseninin içerisinden çıkacağım. Hırkaya geçtim arkadaşlar. Yaka bölümünde bakın ipimin hizasındaki noktaya giriş çıkış yapıyorum. Şimdi bu şekilde arkadaşlar tüm yakayı birleştirelim. Şimdi arkadaşlar kolun bakın birini ben bir miktar ördüm. Bir örnek olması açısından. Diğer kola birlikte başlayacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu koldaki model bildiğimiz klasik Selanik. Kemere yalancı Selanik yapacağız ama kolda bildiğimiz gerçek Selanik yapacağız. Şimdi arkadaşlar hemen diğer kola bir birlikte başlayalım. Bunun için bakın arkadaşlar biz kol ayrımını yaptıktan sonra ben en azından kendi hırkam adına konuşayım. Yaklaşık 60 sıra gitmişim. Şimdi ilk ilmekleri örmediğimiz için bakın şu kenarda her biri 2 sıraya denk gelen büyük bakın şu şekilde zincirlerimiz oluştu. Büyük başak desenlerimiz oluştu. Bu dediğim gibi başak desenlerinin yani zincirlerin her biri ördüğümüz sıranın 2 sırasına denk gelen büyüklükte. Şimdi 60 sıra gittiğimiz için arkadaşlar bizim 30 sıralık her bir parçadan yani önden 30, arkadan 30 adet şu şekilde büyük ilmeklerimiz oluştu. Şimdi dolayısıyla bakın her bir şu başak deseninin içerisine girip bir adet ilmek alacağız. Dolayısıyla bakın sadece şu kol altı bölgesi hariç şu zincirlerin içerisinden 30 ön, 30 arka parça olmak üzere 60 adet ilmek toplamış olacağız. Yalnız şu kol ağzı bölgesinde arkadaşlar kol altı bölgesinde bir delik oluşmaması için bakın şurası bizim tam kolun
birleşme noktası, kol altının birleşme ayrılma noktası daha doğrusu arkadaşlar. Buradan itibaren ön parça ve arka parça olarak örmeye devam etmiştik. Şimdi bakın benim ilk sıramın büyük zinciri bakın şurada. Diğer tarafında şöyle bir tığımı alayım arkadaşlar. Bakın büyük zinciri burada. Şu aradaki mesafeye bakın 2 adet ilmek buradan alacağım. 2 adet ilmek buradan alacağım. Şimdi arkadaşlar ilmek sayımızın kesinlikle çift sayı olması gerekiyor. Öncelikle bu hususa dikkat edin. Şimdi 60 ilmek toplayacağız. 2 adet ilmek buradan alıp 2 adet ilmek buradan da aldığımızda toplamda bizim 64 adet ilmeğimiz olacak. Sizler kolunuzun kalınlığına göre bakın bu mesafeyi daha uzun da tutabilirsiniz. Bana 64 adet ilmek yeterli ancak şu en orta bölümden 64 artı 1 yani bir ilmek de buradan aldığım zaman ilk etapta 65 adet ilmek oluşturacağım ki spiral olarak yani yuvarlak olarak döneceğim için buradaki ilmeği son ilmeğimin üzerinden atlatarak burada bir sıkılık birleştirme sağlayacağım ki bir boşluk delik oluşmasın. Şimdi bakın hemen bir ilmek toplamaya başlayalım. Şimdi hangi yöntem size nasıl kolay gelirse o şekilde ilmeklerinizi toplayabilirsiniz. Bana tığ kolay geliyor. Onun için tığla toplayacağım. Siz dilerseniz bakın şu şekilde direkt şişinizle de ilmeklerinizi alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bakın şu tam en orta nokta. Buradan direkt bu üstteki ipten değil de onun bir altından gireceğim ki burada bir delik oluşmasın. Öncelikle bir ipimi buradan çekeyim arkadaşlar arkaya doğru. Şurada bir düğüm oluşturayım ve bu kısa ipimi iç tarafa vereyim. Şimdi bakın. Ne dedik? İlmek toplayacağız dedik. Ancak şu ilk büyük başak desenine gelmeden önce 2 ilmek buradan alacağım ama ilk önce 1 adet ilmek şuradan bir almak istiyorum. Çünkü toplamda ne dedik? 65 adet ilmek toplayacağız dedik. Şuradan alsam delik oluşabilir. Onun için acaba buradan alsam? Evet bakın şu şekilde bir ilmeğimizi alalım. Bakın bu bizim birinci ilmeğimiz olsun. Şöyle evet. İlk büyük zincirime ulaşmadan önce şuradan 2 adet daha ilmek alacağım arkadaşlar. Ardından her şuradaki büyük zincirlerimin içerisine birer kere batmak suretiyle ilmeklerimi oluşturacağım. Şimdi kameranın önünde bana biraz ters geliyor. Onun için sürekli şişten çıkarıp duruyorum arkadaşlar. Şimdi bakın ne dedik? Her büyük başak desenimizin içerisine bakın şurada büyük zincirlerim var. Bunların içerisine bakın şöyle her iki ipi de kapsamak suretiyle bakın her ikisini de altından geçtim ve ilmek alıp şişime taktım. Ardından bakın bir sonrakine geçtim. Buradan da bir adet ilmek alıp şişime taktım. Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi oluşturmaya devam edelim. Sıranın sonunda toplam bizim 65 adet ilmeğimizin olması gerekiyor. Şimdi bu ilmekleri tamamlayıp geri gelelim. Şimdi bakın arkadaşlar toplam 65 adet ilmek topladık kol ağzı bölgesinden. Şimdi ne demiştik? İlmek sayımızın öncelikle çift olması gerekiyor. Şimdi biz neden 65 ilmek topladık? Spiral olarak devam edeceğimiz için arkadaşlar bakın şu ara bölümde bir boşluk oluşmaması için sol şişimdeki ilk ilmeği sağ şişimdeki şu ip yumağa bağlı olan ilmeğin üzerinden atlatacağım. Şimdi bakın nasıl yapıyoruz? Sağ şişimdeki ilmeği öncelikle sol şişime aldım. Ardından bakın sol şişimdeki ikinci ilmeği sağ şişimdeki ilmeğin üzerinden atlatarak öncelikle bakın bu bölgeyi bu şekilde kilitliyorum. Şimdi başlangıç ve bitiş noktamın belli olması adına muhakkak bir işaretleyici takın arkadaşlar. Çünkü bulabilmeniz çok zor. Dolayısıyla bu bir yüzük olabilir arkadaşlar, bir çengelli iğne olabilir. Yeter ki bir işaretleyici takın buraya ya da farklı renk bir ip dahi olabilir. Şimdi bakın arkadaşlar direkt bu sırada Selanik'i kurmaya başlayacağız. Bakın ben ilk ilmeğe ters olarak başlayacağım. Ardından ikinci ilmeği
bakın ipimi arka tarafa aldım. İkinci ilmeği örmeden alıyorum ve bırakıyorum. Bu arada ipimi de şişimin üzerinden ön tarafa atıyorum. Ardından bakın bir sıradakini ters olarak örüyorum. Bir sonrakini düz olarak alıp örmeden sağ şişme alıyorum ve üzerine ip alıyorum. Sıradakini bakın ters olarak örüyorum. Tersleri örüyoruz arkadaşlar. Düzleri bu sırada örmeden şişimizin diğer şişimize aktarıp üzerine ip alıyoruz. Bakın sıradakini ters olarak örüyorum. Bir sonrakini şöyle ilmeklerimi biraz kaydırmam lazım. Bir sonrakini mikrofonumu kontrol ettim arkadaşlar. Bakın bir sonrakini şişimin üzerine alıp sadece üzerine ilmek alıyorum. Sıradakini ters olarak örüyorum. Bir sonrakini bakın bu düz olarak örmem gereken ilmek ama bu sırada düzleri örmüyoruz. Sadece şişimizin üzerine alıp üzerine ip doluyoruz. Sıradakini yine ters örüyoruz. Bir sonrakini örmeden alıp üzerine ip alıyoruz. Bakın arkadaşlar ben üzerine ip almaları şu şekilde yapıyorum. Bakın ipim normalde benim bunu düz olarak örmem gerekiyor. Dolayısıyla ipimi arka tarafa alıyorum. Sanki düz örecekmiş gibi. İlmeği sol şişimden sağ şişime geçirip ipi sadece şişimin üzerinden ön tarafa alıyorum. Şimdi ters örmek için öne almam gerekiyor ya arkadaşlar. Bunu şişimin üzerinden atarak yapıyorum. Bu şekilde hem ipimi öne almış oluyorum hem de ilmeğimi dolamış oluyorum. Bakın hemen sıradakini ters ördüm. Bir sonrakini bakın düz olarak şişime aktarıp, düz örmeden şişime aktarıp üzerine ip alıyorum. Bir sonrakini bakın ters olarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. İkinci sırada yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar bakın birinci sıranın son ilmeğindeyim. Bu düz ilmek olduğu için bakın örmeden alıyorum ve üzerine ip doluyorum. Şimdi bakın yeni sıraya geçtik. Şimdi birinci sırada tersleri ördük, düzleri örmeden üzerine ip aldık. Şimdi bu sırada tam tersini yapacağız. Yani düzleri doladığımız ipiyle birlikte öreceğiz ama terslerin üzerine bu defa ip dolayacağız. Bakın benim ilk ilmeğim tersti. Hemen bu ilmeğin üzerine bakın öncelikle ipimi ön tarafa alıyorum. Ardından bakın ters ilmeği alıp üzerine ip atarak ipimi arkaya doğru alıyorum. Dolayısıyla bakın sıradaki 2 ilmek, bakın bu benim düz ilmeğim. Arkadaki ip de düz ilmeği bir önceki sırada alırken üzerine dolamış olduğum ilmek. Bakın hemen bunu birlikte örüyorum. İkisini birlikte ördüm arkadaşlar. Bakın geldik ters ilmeğe. Önce ipimi öne alıyorum. Ters ilmeği sol şişimden sağ şişime örmeden alıyorum. Ardından bakın ipimi şişimin üzerinden arka tarafa geçiriyorum. Sıradaki 2 ilmeği, biri bu 2 ilmekten biri bir önceki sıradaki örmediğim düz ilmek, diğer ilmek de bunun üzerine doladığım ip. Aslında bu 2 ilmek değil arkadaşlar. Aslında bir ilmek ve üzerine dolanan bir ip. Bakın bu ikisini birlikte örüyorum. Hemen sıradaki ters ilmek için ipimizi öne aldık. Önce ters ilmeğimizi şişimize geçirdik örmeden. Ardından bakın ipi arkaya doğru aldım. Sıradaki doladığım ip ile düz ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın sıradaki ilmek ters. Önce ipimizi bakın ön tarafa aldık. Ardından ters ilmeği sol şişimizden sağ şişimize geçirip ipi şişimizin üzerinden arkaya doğru aldık. Dolayısıyla ilmeğimizin üzerine ip almış olduk. Bakın hemen sıradaki düz 2 ilmeği, daha doğrusu bir ilmek, bir de üzerine doladığımız ipi birlikte ördük. Bakın son bir kez daha yapalım. Önce ipimizi öne aldık. Ters ilmeği aldık ve üzerine bir adet ip doladık. Ardından sıradaki ilmeğim ve bir önceki sırada dolamış olduğum ipi ikisini birlikte ördüm.
Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sıranın sonunu ve başlangıcını tekrar göstereceğim size. Çünkü burada göstermem gereken bir husus var, bir uyarı var. Sıranın sonuna gelelim arkadaşlar tekrar. Bizim son ilmeğimiz düz olduğu için düzü dolayarak bitirmiştik. Ardından bakın yeni sıraya geçtiğimiz zaman bu defa tersleri örmeyip düzleri öreceğimiz için ilk ilmeğimiz de ters olduğu için bu sefer buna da dolama yaptık. Dolayısıyla arkadaşlar şu son ilmeğimiz, şunu hemen bir öncelikle arkadaşlar bir alayım da yerini net gösterebileyim size. Bakın işaretleyicimin solundaki ve sağındaki iki ilmeğe arka arkaya dolama yaptım. Dolayısıyla bakın arkadaşlar bu dolamalar şöyle göstereyim bakın size. Şu şekilde dolama yaptığım ip bakın 2 sırada bir böyle boşa düşecek. Bu sizi şaşırtmasın arkadaşlar. 2 sırada bir arkadaşlar bakın normalde benim bu düz ilmeğimin üzerinde dolama olması gerekiyor. Bakın şunu hemen şu şekilde hem şişiniz buradan geçirin hem buradaki ipin içinden bakın şuradaki ipin altından geçirin. İkisini birlikte örün. Öncelikle bakın bunu bir örmüş olduk. Ardından bu ipi tekrar şişinizin üzerine geçirin. Çünkü bakın yeni sıraya başlarken bu defa tersleri örüp düzleri örmeyeceksiniz. Ama bakın tersin dolaması yerde kalıyor. Hemen onu da şişinizin üzerine aynı ip arkadaşlar. Aynı ipi önce bakın sıranın sonundaki düz ilmekle ördüm. Ardından yine aynı ipi yeni sıranın başındaki ters ilmekle birlikte öreceksiniz. Bu dediğim gibi 2 sırada bir karşınıza çıkacak bu durum. Sizi şaşırtmasın, doladığım ilmek nereye gitti diye şaşırmayın arkadaşlar. Bunu bu şekilde telafi edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın, istediğiniz boya gelene kadar bu Selanik kolunuzu örebilirsiniz. İster bu miktarda bırakırsınız, ister daha uzun yaparsınız. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi ben mecburen ipim bitene kadar devam edeceğim. Aslında ipimin devamını bulabilseydim, yani aynı lot numarasıyla bulabilseydim daha uzun da yapabilirdim. Ama mecburen bulamadığım için ipim bitene kadar kolu öreceğim. Artık ne kadar olacak ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar kolu bitirdikten sonra son halini paylaşacağım. Arkadaşlar bakın hızımızı hiç kesmeden artık kemerimizi de örelim ve hırkamızı tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle hırkanın kenar patları 16 ilmek diye öncelikle şu kameramı azıcık düzelteyim. Kenar patlar 16 ilmek olduğu için arkadaşlar ben kemeri de 16 ilmek olarak yaptım. Bir miktar ördüm, daha örmeye devam edeceğim. Şöyle bir ördüğüm kadarıyla size bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir düzelteyim de bakın. Şimdi kemerimiz arkadaşlar yalancı Selanik modeli. Şimdi yalancı Selanik modelinde bakın bir taraf diğer tarafa göre biraz daha hacimli duruyor. Bakın hacimli duran tarafımız bu şekilde. Diğer taraf daha böyle lastik gibi duruyor. Şimdi ben 16 ilmeği arkadaşlar İtalyan ilmek atma tekniğiyle attım. Sizler dilerseniz normal bildiğimiz klasik ilmek atma tekniğiyle de ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi ben bunu yani örmüş olduğum kemeri İtalyan ilmek atma tekniğiyle yaptığım için size hemen bir İtalyan ilmek atma tekniğini göstereyim. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bakın 16 adet ilmek oluşturacağız. Bunun için şöyle bir miktar ipinizi kuyruk olarak bırakın arkadaşlar. Normal ilmek atarken ne şekilde atıyorsak bakın aynı şekilde elinize hizalayın. Bakın kuyruk olarak ayırdığım kısım bu tarafta işaret parmağımın üzerinden geliyor. Yumağıma bağlı olan ipim ise baş parmağımın üzerinden geliyor. Her iki ipi de bakın şöyle aşağıda şu 3 parmağımla tutuyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ilk ilmeğimizi oluştururken gerek İtalyan ilmek atma tekniğinde olsun gerek klasikte olsun bakın ilk önce
şişimizi şu şekilde bir üstten atlatıp bakın bir tur çeviriyorduk. Normal ilmek atma tekniğinde de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi normal ilmekte hatırlarsanız bakın baş parmağımın şu dışında olan ilmeğin altından geçip ortasından çıkıp diğer taraftan ilmek alıyordum. İtalyan'da sadece şişime bağlı olan, şu direkt bağlı olan ipleri kullanmak suretiyle ilmeklerimi oluşturacağım. Şu dışarıda kalan iple hiçbir ilgim olmayacak arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğimiz için baş parmağıma doğru giden ipin bakın şu şekilde şişimle altından geçiyorum. Ardından işaret parmağımdaki ipimin üstünden atlayıp bakın buradan bir ilmek oluşturuyorum. Yalnız arkadaşlar bakın İtalyan ilmek atma tekniğinde bu alt tarafta bir düğüm oluşmuyor. Dolayısıyla şişinizi ya da ipinizi bıraktığınız an sökülür. Dolayısıyla bakın elinizle bu şekilde bir destekleyin. Şimdi bakın ikinci ilmeğimizi oluşturduk. Bir diğer ilmeğimizi oluştururken bakın az önce baş parmağımdaki ipin altından dolandım. Şimdi işaret parmağımdaki ipin altından dolanıyorum. Bakın şişimi çıkarıyorum ve baş parmağımdaki ipten bakın şu şekilde bir ilmek almak suretiyle ilmeğimi oluşturuyorum. Bakın 3 adet ilmeğim oluştu. Şimdi bakın bir baş parmağımdaki ipten alıyorum, bir işaret parmağımdaki ipten alıyorum. Bakın ilk baş parmağımdaki ipten dolanıyorum, bir de işaret parmağımda. Bir ondan yapmak suretiyle toplam 16 adet ilmeğimizi yapalım. Şimdi kaç oldu arkadaşlar? 2, 4, 6, 7. Bakın hemen 8, 9, 10. Hızlı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar ben bunu şu an. 11, 12, 13, 14, 15, ve 16. Şimdi bakın 16 adet ilmeğimi oluşturdum. Şimdi yalnız bunu bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Şişinizi muhakkak şöyle bir tur kendi etrafında çevirin. Çünkü neden? Bu ilmek dediğim gibi bıraktığınız an sökülecek bir şekilde oluşmuş bir ilmek. Şimdi arkadaşlar bakın. Kemerinizi yaparken muhakkak örgünün sonundaki son ilmeğinizin düz olarak örülmesine dikkat edin. Çünkü ancak bu şekilde şu kenar düzgün geliyor. Bakın son ilmeğimizin bizim düz örülebilmesi için ilk ilmeğimize ters olarak başlamamız gerekiyor. Şimdi bu sırada arkadaşlar bildiğimiz klasik bir ters bir düz şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın ilk ilmeğim benim. Şöyle aslında şuraya bir de ufak düğüm atabiliriz. Şöyle bir açılmasın arkadaşlar. Şöyle müsaadenizle bir hemen şuraya bir düğüm oluşturamadım. Evet, bakın. Düğümümüzü de attık. Şimdi bakın arkadaşlar ne dedik? İlk ilmeğimizi ters olarak örelim. Şimdi normal koşullarda ilk ilmeklerimizi şöyle elime bir miktar geri çekeyim. İlk ilmeklerimizi örmeyeceğiz. Sadece bu ilk sıra olduğu için arkadaşlar ilk ilmeğimizi örelim. Bakın ilk ilmeğimi ters olarak ördüm. Ardından sonraki ilmeği düz örüyorum. Bir sonrakini ters, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şekilde normal lastik öreceğim arkadaşlar. Birebir lastik olarak örüyoruz. İkinci sıradan itibaren bu defa yalancı Selanik modeline geçeceğiz. Bakın bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar hemen bir örelim. İlmek sayım az olduğu için arkadaşlar kamerayı durdurmayacağım. Hemen çok az kaldı zaten. Bir sonraki ilmeğim düz, bir sonraki ilmeğim ters ve son ilmeğimi düz olarak bakın örüyorum. Şimdi bir arka sıraya geçtiğimde arkadaşlar bir sonraki sıraya geçtiğimde bakın yine benim ilk ilmeğim ters. Bu defa artık ilk ilmekleri örmeden alacağız. Bakın ilk ilmeğimi örmedim. Ama düz ilmeğimi bakın normalde benim buradan almam gerekiyor. Buradan almayacağım. Bakın şu bir alt sıradan alacağım. Bir sonrakinde belki daha net görebilirsiniz arkadaşlar. Tersi normal örüyorum. Düze geldiğim zaman bakın benim normalde almam gereken, batmam gereken yer burası. Ama yalancı Selanik ördüğüm için bunun bakın bir alt sırasından, şurada bir alt sıradan batarak düz ilmeğimi örüyorum. Tersi normal örüyoruz arkadaşlar. Sadece bunu düz ilmeklerde yapıyoruz. Bakın
Normal koşullarda batmam gereken yer burası. Burayı değil. Bakın bir alt sırada şurada bir boşluk var. Hemen buraya girmek suretiyle düz örgümü örüyorum. Şurayı bir hemen düzelteyim. Evet. Ne dedik? Tersi normal. Sadece düzleri bu şekilde örüyoruz. Tersleri normal. Nereye batmamız gerekiyorsa oraya batıyoruz. Sadece düz ilmeklerde normal batmamız gereken yere değil, bir alt sıraya batıyoruz. Ama tersleri dediğim gibi normal örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu işlemi 2 sırada bir yapacağız. Yani örgünün bir yüzeyinde normal örüyorsak diğer yüzeyinde alttan batmak suretiyle öreceğiz. Bakın yalnız son ilmeğim benim düz ilmek. Son ilmekte arkadaşlar alt sıraya batma diye bir şey yok. Son ilmekte muhakkak ilmeğin kendisine, yani hani normal batmanız gereken, ilmek almanız gereken yer neresiyse oraya batıyorsunuz. Bu sadece ortadaki ilmekler için geçerli. Şimdi bakın bir sonraki sıraya geçtiğinizde, burayı kesmeden hemen hızlı anlatacağım. Bakın yine ilk ilmeği örmedim. Sıradaki ilmeğim düz. Normal nereye batmam gerekiyorsa bakın oraya batacağım. Normal düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Burada alt sıraya batma diye bir şey yok. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir sırada alta batıyorsunuz, bir sırada normal örüyorsunuz. Şimdi bakın bu benim normal ördüğüm sıra. Hemen bunu bir örüp göstereyim arkadaşlar size. Bakın son ilmeğim her halükarda düz ve nereye batmam gerekiyorsa oraya batıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, şunu bir kenara bırakayım. Normal kendi örmüş olduğum örgüye geçeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın, ben örgünün alt tarafına batmam gereken yüzde karışıklık yaşamamak için şu şekilde bir işaretleyici taktım. Bu işaretleyicinin olduğu yüz bana dönük olduğu zaman düz ilmekleri bir alt sıradan alıyorum. Arka sıraya geçtiğimde normal nasıl örmem gerekiyorsa o şekilde örüyorum. Yalancı Selanik bu şekilde örülüyor arkadaşlar. Bir sırada sadece düz örgüleri alt sıraya batarak alıyorsunuz. Bir sonraki ters örgüleri bu arada hep normal örüyorsunuz arkadaşlar. Ters örgülerin örülüşü hiçbir şekilde değişmiyor. Bu sadece düz örgüler için geçerli. Yalnız bakın bir sırada alttan alıyorsanız diğer sıraya geçtiğinizde normal örüyorsunuz. Alttan aldığınız sırada arkadaşlar görüntü normal lastik gibi oluyor. Yani bir alt sıraya batarak düz örgülerimizi örüyoruz ya arkadaşlar. Onun görüntüsü arka sırada kabarmak suretiyle görünüyor. Bakın şu şekilde göstereyim size. Bakın şu şekilde göstereyim size. Dediğim gibi bakın benim şu an işaretleyicim var. İşaretleyicimin olduğu yüzeye geldiğim zaman bir alt sıradan örüyorum. Sadece düz ilmekleri. Diğer tarafa geçtiğim zaman normal dümdüz örüyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Yani düzleri düz, tersleri ters ve normal şişimi batırmam gereken yerden batırıyorum. Dediğim gibi kemerinizi arkadaşlar istediğiniz boya gelene kadar örün. Bunun ortalaması yaklaşık 1,5 metredir. Ben de 1,5 metreyi tamamlayayım, ardından yeniden görüşelim. Şimdi kemer boyum arkadaşlar benim 1,5 metre oldu. Bu miktar benim için yeterli. Çünkü ütülendikten sonra da ortalama bir %10, %15'lik bir uzama payı olacak. Yani bu da ortalama kemerimizin boyunun 1,65 ya da 1,70 santime ulaşacağı anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın, dilerseniz normal bir şekilde kesebilirsiniz. Yani 2 ilmeği hatırlarsanız bakın ilk ilmeği alıyorduk, ikinci ilmeği örüp ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatarak kesmemizi yapıyorduk. Şimdi ben başlangıca İtalyan ilmek tekniğiyle başladığım için kapamayı da yine İtalyan kapamayla yapacağım. Şimdi bakın bunun için ilk 2 ilmek hariç diğer ilmeklerimizin tamamına iğnemizle 2 defa giriş yapacağız. Ama ilk 2 ilmek hariç. Şimdi ilk girişimizi yaparken bakın düz ilmeğe ters örer gibi gireceğiz.
Ters ilmeğe de düz örer gibi gireceğiz. Ancak şişten çıkardığımız aşamada düzse düz olarak batacağız, tersse ters olarak batacağız. Şimdi bakın, yalnız dediğim gibi ilk 2 ilmek hariç. Şimdi bakın, benim ilk ilmeğim ters ilmek. Şimdi buna bir ters olarak giriş yapıp bakın şu şekilde şişimden çıkarıyorum. Ardından şimdi arkadaşlar bakın, İtalyan kapamada tersleri terslerle birleştirmeniz gerekiyor. Düzleri de düzlerle birleştirmeniz gerekiyor. Bakın benim ilk ilmeğim ters. Terse ters olarak giriş yaptım ama bakın bir sonraki ilmeğim düz. Bunu atlayacağım. Şöyle bakın, kameranın dışına çıkmayayım da bir sonraki ilmeğim düz. Bakın bunu atlayacağım. Bu ilmeği şuradaki bir sonraki, yani şu an sol şişimin üzerinde olan ikinci ilmek olan ters ilmekle birleştireceğim. Bu ters ilmeğe de bakın şu şekilde ilk girişim olduğu için ters ilmeğe düz örer gibi gireceğim. Ama bakın şişimi ön taraftan getirmeyeceğim. Şişimi, özür dilerim, iğnemi bakın ilk önce şu 2 ilmeğim var ya arkadaşlar, bakın bu 2 ilmeğin direkt bakın şu şekilde arasından çıkaracağım. Arkadan öne doğru alacağım. Arkadan öne doğru aldıktan sonra düz şekilde gireceğim. Bakın bu şekilde. Geldik şişimizdeki ikinci ilmeğe. Bakın ikinci ilmeğimiz düz. Ne dedik? İlk 2 ilmeğimiz hariç diğer ilmeklere 2'şer defa girecektik. Bu ilmeğimiz düz olduğu için düz şekilde girip şişimden çıkarıyorum. Ama bakın bitmedi. Bunu düz ilmekle birleştirmem lazım. Bakın bir sonraki hemen sıradaki ilmeğim ters olduğu için buradaki düz ilmekle birleştireceğim. Düz ilmek olduğu için ilk girişimiz ters şekilde olacak. Yani ilk girişlerde terse düz, düze ters şekilde gireceğiz. Bakın ters olarak girdim ve önden girdim. Sıradaki ilmeğim, şurayı bir miktar sıkıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir çekelim, evet. Bakın tekrar başa döneceğim. Bakın şişimin, sol şişimin hemen ön sırasındaki ilmeğim ters. Buna ters olarak giriş yaptım, şişimden çıkardım. Ne dedik? Tersle birleştireceğiz ama düz olarak gireceğiz. Bakın şöyle arkadan geçirdim. Az önce yaptığımın şimdi pratiğini yapacağım. Tamamen çıkarmadım bu defa. Bakın altından düz alır gibi geçiriyorum. Bakın öndeki ilmeğim benim düz. Düz olduğu için normal düzü nasıl örüyorsam o şekilde giriş. Çünkü artık bu ilmeğe ikinci kez giriş yapıyorum. Düz olarak girip, bir saniye arkadaşlar. Şöyle düz olarak girip şişimden çıkarıyorum. Ama ne yapıyorum? Sıradaki düz ilmek olan ikinci ilmeğimi atlıyorum. Buna ilk girişim olduğu için ters olarak giriyorum. İlk girişlerinizi terslere düz, düzlere ters şekilde giriyorsunuz. Şimdi geldik sıradaki ilmeğimize. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Terse ters olarak girip şişimden çıkarıyorum. Ardından bakın yine ilk yaptığım gibi göstereyim size. Belki daha net olur. Bakın şu 2 şişimin, pardon 2 ilmeğimin bakın direkt arasından geçiyorum arkadaşlar. Bakın 2 ilmeğin arasından geçip önce iğnemi öne alıyorum. Ardından şu ters ilmeğime düz olarak giriyorum. Evet. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Düze, bakın bu artık bu ilmeğe ikinci kez girişim. Dolayısıyla bakın düze düz olarak girip şişimden çıkarıyorum. Ardından bir sonraki düze ters olarak giriyorum. Bakın bir ilmek atladım. Sıradaki ilmeğim ters. Terse ikinci girişim olduğu için ters olarak giriyorum. Ardından diğer ters ilmeğe bakın şu şekilde atlıyorum. Buna ilk girişim olduğu için bakın şu şekilde düz olarak giriyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Düze düz olarak girip bakın şişimden çıkarıyorum. Ardından bir sonraki düze ters olarak giriyorum. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Sıradaki ilmeğim benim. Bakın ters. Terse ters olarak giriyorum.
Şişimden çıkarıyorum. Bakın bir sonraki terse girmek için iğnemi iki ilmeğin arasından geçirip bakın az önce yaptığımın kısa yoldan yapılışını yapıyorum arkadaşlar. Direkt iğnemi çıkarmıyorum da bakın tam çekip isterseniz şu şekilde düz de girebilirsiniz. Değişen bir şey yok yani aynısı, sadece ben pratik olarak yapmaya çalışıyorum. Bakın sıradaki ilmeğim düz, düze bakın düz olarak giriyorum ve bir sonraki düze önden ters olarak giriyorum. İlk girişim olduğu için, buna ilk girişim olduğu için ters olarak girdim. Bakın şişimden çıkaracağım sıradaki ilmeğim ters. Buna ters olarak giriyorum, şişimden çıkarıyorum. Ardından bakın bir sonraki ters ilmeğe atlayıp onu düz olarak alıyorum. Düz olarak ipimi geçiriyorum. İğnemi geçiriyorum. Evet. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Buna düz olarak giriyorum. Şişimden çıkarıyorum. Ardından bakın bu ilmeğim benim ters olduğu için bunu atlayıp bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Çünkü bu düz ilmek ama buna ters olarak giriyorum. Bakın şimdi ters ilmeğime girip şişimden çıkarıyorum. Ardından bir sonraki ters ilmeğe düz olarak giriyorum. Sıradaki ilmeğim düz, düze düz olarak girip şişimden çıkarıyorum. Ardından bir sonraki düze atlıyorum. Artık son iki ilmeğim kaldı arkadaşlar. Buna sıradaki ilmeğim benim ters. Şöyle bir düzelteyim de burada. Bir saniye arkadaşlar. Şurası bir. Evet. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Zaten buna düz olarak giriş yapmıştım. Yani ilk girişini yapmıştım. Bakın ikinci kez girişini yapıyorum. Ters olarak yapıyorum. Ve şişimden çıkarıyorum. Son ilmeğim. Zaten buna ters olarak giriş yapmıştım. Bu defa düz olarak girip şişimden çıkarıyorum. Bakın bu şekilde bitiriyoruz. Bakın arkadaşlar tamamen İtalyan kapama tekniği denilen olay bu. Çok elastik bir yöntem arkadaşlar. Normal kestiğiniz zaman burada ipten kaynaklı bir sıkılık oluşuyor. Bu en azından oluşmuyor. Bu şekilde yapmak istemezseniz arkadaşlar normal kesme yöntemiyle de yapabilirsiniz. Bakın şimdi ne yapalım? Bir miktar önce ipimizi yürütelim. Şöyle içten. Şöyle bir miktar yürüteceğim arkadaşlar. Ama şöyle yapalım bir saniye. Şöyle bir yerden bir düğüm atalım. Ardından ipimizi şu şekilde bir miktar gizleyelim. İstediğiniz yerde artık ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videonun başında söylemeyi unuttum. Şimdi bırakacağınız ip miktarı yani iğnenize geçirmek için bırakmanız gereken ip miktarını da şu şekilde ayarlayın. İpinizi bakın şöyle örgünüzün boyu kadar tutun. Şu bir ölçü olsun. Bunun kadar çarpı en az 3 yahut 4 miktar bırakın. Yani bunun yaklaşık 4 katı kadar bir ip bırakırsanız size yeterli gelecektir. Şimdi arkadaşlar örgümüzü, hırkamızı ütüleyelim. Son halini sizle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, hırkamızı tamamladık. Ütüledikten sonra şu son halini bir hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz fazla hacimli olduğu için arkadaşlar kameranın kadrajına sığdırmakta zorlanıyorum. Onun için bakın şöyle büyükçe bir masa tercih ettim ki size detaylarını daha net gösterebileyim. Bakın arkadaşlar patlarımızı bildiğimiz bir ters, bir düz lastik şeklinde örmüştük. Sadece düz ilmekleri çapraz almak suretiyle bu görüntüyü elde ettik. Şimdi kemerde yalancı Selanik ördük arkadaşlar. Bakın bir yüzeyi diğer yüzeyine göre bakın daha hacimli, daha dokulu görünüyor. Bakın bu taraf daha dokulu arkadaşlar, daha hacimli duruyor. Bu taraf nispeten daha düz. Yalancı Selanik'in özelliği bu arkadaşlar. Bakın hemen kollara geçmek istiyorum. Kollar ise
bildiğimiz klasik Selanik örgü arkadaşlar. Hemen bakın yakından çekim yapmak istiyorum ki içindeki simleri de, simli ipimi de bir görün. Çünkü gerçekten çok güzel bir simli ip arkadaşlar. Renk olarak da çok güzel. Böyle daha çok bakır rengi, roz rengi arası bir renk. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Şimdi videonun başında ben hırkayı size üzerimde gösterdiğim için bu defa böyle daha detaylı gösterebilmek adına bu şekilde masaya sererek örmeyi tercih ettim. Bakın arkadaşlar, yaka patımızı bu şekilde diktik. Şöyle bir göstereyim size. Bakın birleştirmemizi de bu şekilde yaptık. Belli belirsiz. Neredeyse birleştirme yerimiz neredeyse hiç belirgin değil. Bakın patlarımızı da tekrar bir göstereyim size arkadaşlar. Kesmeleri zaten patların dışından yapmıştık. Bir de arkadaşlar bakın, biz kolun ilmeklerini ayırmaya kol kesimi yapmadık. Kolun ilmeklerini ayırmak için şöyle şurayı bir düzelteyim de arkadaşlar. Hırkayla oynayınca ister istemez bozulabiliyor. Şimdi patın özür dilerim. Kolun ilmeklerini biz kesmedik. Sadece 43. santimden itibaren ön parçaların ve arka parçanın ilmeklerini birbirinden ayırarak yine dümdüz örmeye devam etmiştik. Şimdi bakın, siz dilerseniz eğer kol kalınlığınız daha fazlaysa yahut daha bir dökümlü bir kol istiyorsanız yahut yarasa bir kol istiyorsanız, bakın bu 43. santime bağlı kalmayın. Daha aşağılardan da kol ayrımınızı yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bakın, ben angora ip kullandım. 3 yumak angora ip gitti. Patlar ve kemer, bir de bu kollar içinse arkadaşlar ekstradan simli ip kullanmıştım. Simli iplerin uzunluğu, gramajı ortalama aynı oluyor. Bunun için de arkadaşlar bakın 4 yumak simli ip kullandım. Bilginiz olsun. Şayet hırkayı daha hacimli, daha büyük yahut kolları daha yarasa gibi istiyorsanız muhakkak daha fazla ipiniz olsun. Çünkü bakın, ben kolun, yani bu Selanik örgünün uzunluğunu tamamen ipime bağladım. İpime bağladım derken şunu kastediyorum arkadaşlar. Eğer ipim daha fazla olsaydı, ipim yeterli gelmedi. Daha fazla olsaydı bir miktar daha örmeyi düşünürdüm açıkçası. Ama bu haliyle de inanın çok şık oldu. Bakın yeniden şöyle bir göstereyim size. Uzaklaşmam gerekiyor ki arkadaşlar daha net kadrajın içine alabileyim. Bir de arkadaşlar bakın, biz bu hırkamızda şöyle göstereyim size, lastik yapmadık. Bakın şöyle, videonun başında zaten anlatıyorum. Bakın şöyle yakın çekim yapayım. Sadece ilk sıradaki birinci gövdenin ilk birinci ilmeğini sürekli yürüterek bakın alt sıraya bir zincir yaptık. Bu da hırkamız için bir nevi bir lastik görevi gördü. Yani hırkanın kıvrılmasını engelliyor. Şimdi lastik yapmak istemediğiniz durumlarda bu daha çok moher ipler için kullanılan bir teknik. Bu tekniği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle son kez şöyle bir size göstereyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bir de yorum bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar kısmından, açıklamalar kısmından sorabilirsiniz. İnanın bütün yorumlara elimden geldiğince tek tek dönüyorum. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.